Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün 2020 model Hyster 7.0 forklift aracımızın AdBlue SCR DPF iptalini gerçekleştirdik. Hyster Kubota ve 3800 motor kullanıyor. Size ilk önce DPF tarafının montajını anlatacağım. Aracın sağ motor tarafını açıyoruz. Dodge soketi ve DPF soketleri alt tarafta olduğu için biz aracın diğer tarafını uzatma çektik. Şu şekilde. Dodge soketinin birinci pininden yeşil kabloyu emülatörümüzün ince yeşil kablosuna, Dodge soketinin pin ikisinden yeşil kabloyu emülatörümüzün ince yeşil kablosuna bağladık. DPF giriş soketinin birinci pininden sarı kabloyu emülatörümüzün ince sarı kablosuna, pin ikisinden sarı kabloyu emülatörümüzün diğer ince sarı kablosuna bağladık. Dodge çıkış kablosunun birinci pininden mavi kabloyu emülatörümüzün mavi kablosuna, Dodge çıkış pin ikisinden mavi kabloyu emülatörümüzün ince mavi kablosuna bağladık. Daha sonra DPF fark basınç sensörünün pin 3'ünden beyaz kablo uzatma çekip emülatörümüzün beyaz kablosuna bağladık. Daha sonra emülatörümüzün kalın sarı kablosu ve yeşil kablosu ve siyah kablosu ve kırmızı kablosunu da bağlayacağız. Onu da diagnostik soketine bağlıyoruz. Diagnostik soketinin kırmızı kablosunu emülatörümüzün kırmızı kablosuna, diagnostik soketinin siyah kablosunu emülatörümüzün siyah kablosuna, diagnostik soketinin sarı kablosunu emülatörümüzün sarı kablosuna, diagnostik soketinin yeşil kablosunu emülatörümüzün yeşil kablosuna bağlıyoruz. Daha sonra SCR tarafına geçelim. NOx soketlerimizi, iki tane NOx soketimizi arka arkaya, iki NOx soketimizi çekiyoruz. Bir NOx soketi 5 pinli, diğer NOx soketi 4 pinli. Biz 4 pinliye bağlantı yapacağız. Emülatörümüz CAN bus emülatör. NOx soketin birinci pinine emülatörümüzün kırmızı kablosunu bağlıyoruz. NOx soketin ikinci pinine emülatörümüzün siyah kablosunu bağlıyoruz. NOx soketinin üçüncü pinine emülatörümüzün yeşil kablosunu bağlıyoruz. NOx soketin dördüncü pinine emülatörümüzün sarı kablosunu bağlıyoruz. Daha sonra NOx soketlerini çekip bırakıyoruz. Sonra SCR beyninin soketini çekiyoruz. Sonra AdBlue seviye soketini çekiyoruz. Daha sonra ekrana geçelim. Şu an ekranda bir hata yok. AdBlue seviyemiz %94 gözüküyor. Aracımızı çalıştıralım. Herhangi bir gaz yemesinde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir de hata okuma yapalım. Arıza tespitten bakalım. Şal testten Hyster dediğim gibi Kubota motor kullandığı için Kubota tarafını seçiyoruz. Ve 3800 motoru seçiyoruz. Sistem otomatik tanıma yapıyoruz. Sistem taraması yapılıyor. Bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok, hata yok. AdBlue verilerine bakalım. Gördüğünüz gibi motor numaraları, motor tipi ve AdBlue numaraları da buradan gözüküyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.